Hayatınızda hiç eşek şakası yaptınız mı? Bir asansörde bir duvarın ortasına tutturulmuş bir braketin üzerine monte edilmiş yanan bir mum var. Yerde bir damla cıva var. Kablo kopuyor ve asansör düşüyor. Muma ve cıvaya ne olur? Bu soru Neil Schwartz tarafından 16 Eylül 1982 yılında saatler 12:09 geçerken Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yer alan elektronik bülten panosundan diğer hocalara soruldu. Ve saatler sonra hiç kimsenin beklemediği bir cevap geldi. Uyarı: yakın zamanda yapılan bir fizik deneyi nedeniyle en soldaki asansöre cıva bulaştı. Ayrıca hafif yangın hasarı da var. Dekontaminasyonun cuma günü saat 8'e kadar tamamlanması gerekmektedir. Ve bu cevap okulda öyle bir etki yarattı ki bir karışıklığa yol açtı. Çünkü cıva denilen şey bir zehirlenmeye yol açabilecek kadar tehlikeli bir madde. Ve Rudy Nedved'in dediğine göre aynı okulda geçen yıl dökülen cıva sebebiyle binanın bazı kısımlarının kapatıldığı ve lisesinde bir şişe cıva düştü diye laboratuvarı kapattıklarını dile getiriyor. Ama endişe edecek bir şey yok, merak etmeyin. Çünkü bu bir şaka. What? Okulu birbirine katan bir eşek şakası. Eşek şakası olduğu kadar da tarihi bir olaya zemin hazırlayan bir şaka aslında. What? Çünkü bu şakadan sonra hocalar kendi aralarındaki şakalaşmanın ciddi alınmaması için aralarında bir işaret koymaları gerektiği konusunda tartışmaya başlıyorlar. İşte yıldız yapalım. Yok hayır yüzde işareti olsun. Yok cümlenin sonuna hashtag koyarsak şaka olduğunu anlarız derken herkes kendi fikrini dile getiriyor ve aralarından Scott Feldman'ın aklına dahice bir fikir geliyor ve diyor ki şaka işaretleri için aşağıdaki karakter dizisini öneriyorum. Ve Scott hocamız okuldaki bazı hocaların bunu anlamayacağını düşünerekten bunun aslında yanlamasına okunması gerektiğini söylüyor. Hatta şaka olmayan şeyler için de bunu kullanın diyor. Resmi kayıtlarda yer alan ilk gülen surat ifadesi bu. Aslında bu fikir ilk Scott hocamıza ait değil. Tarihler 1969 yılını gösterirken Rus yazar Vladimir Nabokov New York Times ile gerçekleştirdiği röportajında çoğu zaman bir gülümseme için özel bir tipografik işaretin olması gerektiğini düşünürüm. Bir tür iç bükey işaret. Sırt üstü yuvarlak bir braket. Ama bu tanım işaretlemeye dökülmediği için resmi kayıtlarda yer alan ilk surat ifadesi olarak kabul edilmiyor. 90'lardan sonra Avrupalı, Amerikalı ve Japon şirketler Scott hocamızın fikrini alıyorlar ve geliştirmeye başlıyorlar. Ve 90 yılında Microsoft tarafından Windings piyasaya sürülüyor. Ama bu yazı tipinin yüklü olduğu cihazlarda geçerli olduğu için maalesef uzun ömürlü olamıyor ne yazık ki. Telefon modellerinde ise Skywalker DP211SW modelinde 90 kadar bir dizi emoji yayınlanıyor. 99 yılında ise emojilerin babası olarak anılan Shigetaka Kurita bugün New York'ta da bulunan MoMA'da sergilenen 176 tane renkli emoji setini tasarlıyor. Ve bu emoji seti o kadar önemli ki bugün kullanılan birçok emojinin kökeni bu tasarıma dayanıyor aslında. Ve gerisi artık bizim bildiğimiz hikaye. Günümüzde neredeyse hemen hemen her mesajda bir emoji atıyoruz. Yani telefonu bir kenara bırakın, hayatımızın hemen hemen her alanında emojileri görmek. Peki mesajlaşırken neden emoji kullanıyoruz? Bizler karşılıklı iletişim kurarken şimdi sesimize, ses tonumuza, beden dilimize ve çevresel birçok etmenleri de işin içine katarak iletişimi eviriyoruz, çeviriyoruz ve mesajımızı karşı tarafa yolluyoruz. Ama ne zaman bu iletişim yüz yüze değil de mesajlaşmaya dönse işte orada işin rengi değişmeye başlıyor. Çünkü çıkarım yapabileceğimiz tek şey karşı tarafın bize yazdığı mesaj ve ifade belirtmeyen düz mesajların varlığı. Karakter sınırlılığı, uzun uzun bir şeyleri yazarak açıklamanın zor olması gibi sebepler bir yana bizler daha samimi bir iletişim kurabilmek için mesajlaşma yaparken bizlerin bu derdine emojiler koşarak geldi. Ve emojiler sayesinde mesajlaşmak artık daha keyifli ve samimi bir hale geldi. Ve ayrıca bizler karşı taraf hakkında daha doğru çıkarımlarda bulunmaya başladık. Örneğin gerçekleştirilen bir çalışmada emoji kullanan yapay zeka mesajlarının emojili insan mesajlarına benzer şekilde güvenilir, çekici ve yetkin bulunduğu, emojili yapay zeka mesajlarının yalnızca sözlü mesaj gönderen insan ve yapay zeka mesajlarından da daha güvenilir, çekici ve yetkin bulunduğu ortaya çıktı bu çalışmayla birlikte. Yani eğer bir mesajda emoji varsa bizler için o mesaj daha sıcak, samimi ve güvenilir hale geliyor. Ve ondan daha kolay çıkarımlar yapabiliyoruz. O halde bizler mesaj yollarken bir emoji ekleyelim işte. İletişimimiz daha canlı, zevkli, samimi olabilir demek yanlış olabilir. Çünkü yapılan bir araştırmaya baktığımızda emojilerin kullanımı duygusal, anlamsal işleve sahip. İletişime derinlik katıyor tamam. Ama diğer yandan da bireysel koşullardan, kültürden ve kullanılan platform
platformdaki özel dilden de etkilenebiliyor. Ve bizler emojilerin gerçek anlamlarını bilirsek, var olan bağlamda bireysel koşullarımızı, kültürümüzü ve o platformun da dilini işin içine kataraktan doğru bir emoji seçebilirsek, iletişimlerimiz daha zevkli, daha samimi ve daha derin anlamlar taşıyabilir. Eğer Amerikan kültüründe yetişmiş bir arkadaşınız varsa fark etmişsinizdir ki onların mesajlarının sonunda genelde ünlem işareti yer alır. Bu bende ilk başlarda çok fazla kafa karışıklığına yol açıyordu. Çünkü ünlem işareti bizler için böyle bir dikkat edilmesi gereken ciddi bir konu. Ama Amerikalılar bunu tamamen dostça bir yaklaşım sergilemek ve olumlu bir hava katmak için bunu kullanıyorlar. Ve daha düşünün, dünyada yüzlerce kültür ve ülke var. Emojilerin gerçek anlamlarını merak ediyorsanız ve onlara bakmak isterseniz eğer aşağıya bırakacağım linkten o siteyi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi emojilerin mesajlaşma konusundaki kullanışlılığı ve etkisi inkar edilemez. Bu bir gerçek. Ancak hala birçoğumuz mesajlaşırken çok rastgele emojiler seçip yollayabiliyoruz. Ama bizler eğer doğru bir emoji seçersek, doğru bir emoji seçmeden de önce onun ne anlama geldiğini bilirsek eğer, iletişimlerimiz daha samimi, daha keyifli ve daha derin anlamlı olabilir. Ve bu sayede kısmen de olsa yüz yüze yapılan bir iletişimin bize verdiği zevki ve doyumu belki bu sayede kıyısından ucundan yakalayabiliriz ya da belki daha keyifli bir iletişim kurabiliriz. Şimdi bizler emojileri bir kenara bırakıp o asansördeki mum ve cıvaya geri dönersek. Mum oksijen yetersizliğinden söner. Çünkü artık onu besleyebilecek herhangi bir konveksiyon akım yoktur. Cıva yüzey gerilimi nedeniyle elipsoid şeklini alıp bir arada toplanırken zemine bir kuvvet uygular ve bu da onu tavana doğru gönderir. Asansör yere çarpasıya kadar tavan ile zemin arasında ileri geri sıçrayacaktır. Yorumlarda en sevdiğiniz emojiyi bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.